Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde tutmuş olduğum iPhone 11 2026 yılında gerçekten halen satın alınabilir mi, alınamaz mı? Bunun gerçekten bir kullanıcı deneyimi sonucunda soru cevap şeklinde bir irdelemesini gerçekleştireceğiz. Yani 2026 yılında ikinci el pazarında bu görmüş olduğunuz telefon halen trend listesinde yerini korumakta. Ve biliyorsunuz iPhone 17 Pro Max'ler piyasada 150 bin bantlarını artık görmüş durumdayız. Yani iPhone ekosistemine geçmek isteyen bir öğrenciyseniz veya işte maddi durumunuz o kadar fazla yoksa bu telefon gerçekten işinizi 2026 yılında görebilir mi? İnceleyelim. Emirhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. iPhone 11 kullanıyorsun. Evet. iPhone 11 ile alakalı sana birkaç sorum olacak. Videoyu izleyen kişilere de hala 2026 yılında iPhone 11 alınır mı alınmaz mı genel bir tecrübe olmasını istiyoruz. Evet. iPhone 11'i 2026'da hala kullanıyor musun? Kullanıyorum abi ama 1-2 seneye değiştirmeyi düşünüyorum. 2026 yılında hala iPhone 11 kullanıyorsun. Bu ikinci telefonun değil, ana telefonun, kullandığın Evet, telefon. ilk telefonum. Telefonun günlük performansı nasıl sence? Yavaşlama vesaire var mı? Yavaşlama 26'sını kullanıyorum şu an. 26.1 veya 26.2'yi kullanmıyorum. Yavaşlaması var. Şarjı da şu an iyi gidiyor. Yani iPhone 11 iOS'un en sonki güncellemesini aldı. Evet, o geldi. Geldi. Sen iOS 26'yı mı yükledin? Evet, 26 yükledim. iOS 26 yüklemeden önce ve sonra telefonda herhangi bir değişiklik oldu mu? Hızlanma konusunda, performans konusunda nasıl bir etkisi oldu? Bence bayağı bir etkisi oldu ama olumsuz yönde oldu. Şu şekilde eskiden Siri'yi mesela akıcı bir şekilde kullanabiliyordum. Onun dışında mesela ekranda, direkt kilit ekranında kameraya geçiş yapma açısından kolaylıklar oluyordu. Ama şu an donarak geçiş yapıyor ya da geçiş yapamıyor. Yani telefonda takılmaları görüyorsun. Evet, görüyorum. Bu arada telefonun kaç GB? 64 GB. Yani en düşük versiyonu kullanıyorsun Evet. aslında. Evet, doğru. Kırmızı bir iPhone 11 kullanıyorsun. Evet, bunu tercih ettik. iPhone 11 2026 yılında hala gerçekten satın alınabilecek bir telefon mu? Yani şöyle, öğrenciysen, fazla durumun yoksa, yani durumun el vermiyorsa bu kullanılabilir. Ama biraz daha yükseltmek istiyorsan 13, yani son düzey diyebiliriz abi ya. Öğrenci için de en iyi olacak şekilde. Anladım. Biraz maddi açıdan bakarak söylüyorsun Evet, bu durumu. doğrudur. Ama iPhone 11'in hala 2026 yılında sence ikinci el telefonlar arasında en çok satanlar listesinde olmasının sebebi ne? Çünkü sen bu telefonu kullanıyorsun ve deneyimlemiş bir kişisin. Bu arada kaç yıl oldu kullanalı? 1,5-2 sene yaklaştı abi. Neden 2026 yılında bu telefon bu kadar fazla satın alınıyor? Şöyle, insanlarda iPhone kullanma isteği var. Android sevilmiyor. iOS tercihi var. Ve şu anki ülkemizde de artan fiyatlar sebebiyle kullanılabilecek bir düzeyde telefon. Evet. Yani gün içinde de ihtiyaçları yeterince karşılıyor. Kamerası olsun. Pil düzeyi belki değiştirilebilir. Benim pilim 76 seviyelerinde. Değiştirirse gayet akıcı ve güzel bir şekilde kullanılabilir. Yani 1-2 sene civarı götürebilir. Ama onun dışında biraz daha uzun süreli kullanayım diyorsa, biraz da zorlayabiliyorsa kendini iPhone 13 almasını tercih ettirebilirim yani. Sen iPhone 11'den şu anda memnun musun? Mesela bir Android bir telefonla karşılaştırmışsındır elbette. Hı hı. Hala ona kıyasla baktığın zaman bu telefondan memnun musun? Abi, kamera açısından gayet memnunum telefondan. Onun bir sıkıntısı yok. Yeterli oluyor. Pil düzeyinde de şöyle, ben oyun oynamıyorum. Oyun fazla tercih etmiyorum. Oyun oynamadığın sürece pili de gayet iyi gidiyor. 76 seviyelerinde olmasına rağmen ben güç tasarrufu modunda kullanıyorum. Peki sen hiç bu telefonu aldıktan sonra pilini değiştirdin mi? Hayır, değişmedi. Hiç değiştirmedin. Evet. Telefonun yaşlandığını hissettiren en büyük donanım eksikliği sende ne oldu? Dediğim gibi ilk başta da takılmalar fazla olduğundan, bu sürüm 26'ya güncellediğimizde takılmalar olduğunda artık telefon
değiştirmenin bir vakti geldiğini düşündüm. iOS güncellemesini yapmadan öncesinde bu takılmalar var mıydı yoksa 26'ya geçtikten sonra bu takılmaları Yok, mı yaşadın? 18'de hiçbir takılma yoktu. Mesela bir şey daha gelecektim. Siri mesela. Siri'de birini ara dediğinde bayağı bir uzun süre bekliyorum. Yani 2 dakika, 1 dakika, 2 dakika bekliyorum. Bu Bayağı 18'de yoktu. bekletiyor yani. Aynen. Hmm. Dönmüyor. 1-2 dakika bekletiyor ama 18'de bu yoktu. 26'da oldu. Güncellemeseydim veya şu an 26.1 veya 26.2'de düzeldi mi bilmiyorum. Dediğim gibi 64 GB olduğu için o sürümler yüklenmiyor. 12-15 GB. Aslında yükleyebilirsin ama telefonun içerisinde kendi verilerin de fazla olduğu için Evet. ondan dolayı yüklemiyorum diyorsun. Ondan yüklenmiyor, evet. Oyun oynuyor musun peki? PUBG oynamıştım. PUBG'de ısınmalar var. Bayağı ısınıyordu hatta telefon. Şarjı da doğal olarak çok hızlı Evet, gidiyordur. Şarjı çok hızlı gidiyordu. Ama şu an dediğim gibi veri az gidecek oyunlar ve FPS gerektirmeyen bir oyun olduğu için ısınmalar fazla görülmüyor. Kamera özelliklerine gelmek istiyorum. İlgimi çeken bir şey oldu. Android'in telefonlarında, yani şöyle bahsedeyim, başlangıç ve orta segment telefonlarına bile kıyasladığımız zaman iPhone 11 kamera özellikleri açısından bazı detaylarda fark yaratabilecek düzeyde fotoğraf çekebiliyor. Ve 2026 yılında iPhone 11'in hala kamera özelliklerine baktığımız zaman 2025 yılında çıkmış olan orta segment telefonları bile bazı konularda geçtiği görülmekte. Sen kamera performansını değerlendirecek olursan nasıl bir değerlendirme yaparsın? Yani şöyle, gece çekimlerinde pek iyi olduğunu söyleyemem. Ama gündüz çekimlerinde gayet iş görecek seviyede. Bir de bunu ikinci el telefon olarak düşüneceğimiz için sıfır Android telefonlarla kıyaslamak pek doğru olmaz. Ama şu önemli. Mesela sıfır Android telefonlar, mesela benim kullandığım şu anki telefon Note 13 Pro. Xiaomi'nin Note 13 Pro'sunu kullanıyorum. iPhone 11'in gündüz çekimlerinde daha başarılı olduğunu görüyorum. Evet. Daha kaliteli, daha doğal bir görüntü ortaya sunduğunu görüyorum. Tamam, megapiksel olarak geri baktığım zaman elbet düşük kalacaktır. Çünkü arasında yıl bir farkı var, teknoloji farkı var. Evet. Ama yazılım konusunda ne kadar iyi olduğunu hala bugün 2026 seviyesinde bile görebiliyoruz. Peki fiyat performans açısından bakacak olursak 2026 yılı içerisinde iPhone 11 satın alacak olan insanlar için, çünkü hala biliyorsun ikinci el piyasasında iPhone 11 trendler listesinde yerini korumakta. Ve 2026 yılı içerisinde bir kişi bu telefonu satın alacak olursa maksimum cebinden şu fiyat çıkması gerekiyor diyebileceğin oran nedir? Bir de o oranın dışına çıktığı zaman kafanda önerebileceğin bir telefon var mı? Şu şekilde iyi bir iPhone 11 hafıza açısından olarak da batarya açısından olarak da iPhone 11'in iyisini 15.000 lira bandında alabiliriz. Ama yurt dışına kayarsak işte 6.000 lira, 7.000 lira, 8.000 lira bu civarda seyrediyor. Yurt dışına alacak olursak iPhone 11 bence yurt dışı alınmasını önermiyorum. Çünkü şu yüzden 10.000 lira, 15.000 liraya değişenli, pek önemsiz değişenli 13 Pro'ların alabiliyoruz. Yani 15.000 liraya, hadi yurt dışından bu telefonu 8.000 liraya alsınlar. Çok düşük bir rakam söyleyelim. Ama üstüne gidip de 45.000 lira e-maili işletmek tamamen saçmalık. 8 ay kullananlar oluyor ya, onun açısından O ya, ben yasal açısından bakıyorum. Türkiye'de de eğer insanlar bu telefonu satın alacaklar ise maksimum 15.000 seviyeleri oldukça yeterli diyorsun yani. 15 yeterli aynı. Yani videonun bugün çekimi itibariyle söylüyorsun tabii. Evet. İkinci soruna gelecek olursam da, eğer bunun yerine başka bir önerebileceğim model olursa da iOS açısından biraz uçuk olacak ama iPhone 12'ler de bana bunun gibi aynı şey geliyor. 11 ile aynı derecesine geliyor. iPhone 13 peki? 13 şöyle abi, fiyat açısından biraz yani 25.000 35.000 arasında değişiyor. 35.000 Sen liraya iPhone sıfırlar 11 ile yok. 12 arasında şeye baktın. 12 Evet. daha mantıklı geliyor tabii. 12 mantık açısından şöyle, kalın kasaya geçiyor 12'de. Ama onun dışında bence geri kalan özellikleri aynı gibime geliyor. Arkadaşımla da var, kullandım. 13 eğer fiyatını zorlayacaksa 13 alınabilir. Onun dışında da yani 11 gayet mantıklı. Evet. Ama ben mesela bu tabii zevk ve renk mevzusu. iPhone 11'in tasarımını 12'ye göre çok daha başarılı buluyorum ben. Evet. Çünkü çok şık bir telefon. Hala 2026 yılında baktığımız zaman bile kendisine ait bir trendinin, bir tasarım anlayışının olduğunu ve hala göze hoş geldiğini görebiliyoruz. Evet. Ya mesela iPhone 11'in çıkış yılına baktığımız zaman ki telefonları karşılaştırdığımız zaman 2026'ya geldiğimiz zaman telefon eskileri
kalas gibi duruyor yani. Evet. Bu telefon gerçekten tasarım olarak da benim hoşuma gidiyor. Telefonun pil performansından bahsetmiştin zaten. Evet. Ama şu soruya da değinmek istiyorum. Biliyorsun artık tüm markalar Type-C'ye geçmiş bulunmakta. Apple ne kadar da zorlasa artık Apple'da geçmiş durumda. Bu telefonun şarj sistemi Lightning olarak hala şarj oluyor. Evet. Bu seni peki gerçek hayatta nasıl etkiliyor? Şöyle abi, iPhone 15'ten sonra Type-C'ye geçtiler diyebiliyorum iPhone. Bu da sorun olacak olarak şu şekilde. Dışarıda mesela bazen şarjım bitiyor. Bir yere gidiyoruz misafirliğe vesaire. Bu da işte yeni telefon kullananlar oluyor. Bu da Yani herkesin etrafındaki tanıdığın herkesin elinde bir Type-C var. Evet. Ama Lightning bulmak biraz zorlaştı. yani Çünkü kendi kablonu kendin taşımak zorundasın. Aynen öyle. Veya powerbank'inle vesaire o tarz şekilde şarj etmek zorundasın. Evet. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yani ekleyecek bir şeyim pek yok abi, söyledik. Benim tecrübelerime dayanarak da kullandığım yıl içerisinde. Eğer hafızası 128 GB ise, pil seviyesi iyiyse ve öğrenciysen, fazla bir iş yapmıyorsan, oyunda oynamıyorsan gayet güzel bir telefon. Onun dışında da pek bir sorunu dediğim gibi yok. Hala kullanılabilecek seviyelerde. Ha, takılmalar da bana sorun teşkil etmez. Pil seviyesi de iyi gider diyorsa güzel bir telefon. Ben de almalarını tavsiye ederim. Buradan yaşını da paylaşmak gerekirse 15 yaşındasın. Ve 15 yaşındaki bir kişinin lise hayatında aslında iPhone ekosistemine geçmek isteyenler için bir öğrencinin rahat bir şekilde iPhone 11 alabileceğini söylüyorsun. Evet. 64 GB yerine 128'den tercih etmelerini aslında dile getirmiş oldun. Telefonun genel performansından bahsettiğinde yazılım açısından yeni yazılıma iOS 26'da bazı yazılım sorunlarının ortaya çıktığından ve telefonun kasmalar yaşadığını ortaya çıkarmış oldun. Evet. Bunların dışında da eklemek istediğim bir şey var mı? Aklına gelen şu var beni çok rahatsız ediyor diyebileceğim bir şey var mı? Öğrenciysen, telefonla herhangi bir işin yoksa dediğim gibi yine gayet yeterli bir telefon. Fiyat açısından da Yani aslında makul. mesela bunu mesela iPhone 11'i ikinci bir telefon olarak kullanabilir insanlar. Mesela Evet. şirket telefonu Ofiste yapabilirler. evet. Ofiste çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir telefon Evet. olabilir. Ha ben kendi düşüncelerimi paylaşacak olursam sen de zaten bahsettin. Oyun için bu telefon alınacak bir telefon değil. Yani çünkü günümüzün artık yeni oyunlarında, güncellenmiş oyunlarında bu telefonu kaldırmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Bu oyunları açamayacak, oynayamayacak bir durumda değil. Oynayabilirler ama telefonun elinde performansının hızlı bir şekilde tükendiğini görebilir. Pilinin hızlı bir şekilde bittiğini görebilir. Yani bu durumlardan bahsetmiş olduk. Evet. O zaman teşekkür ederiz değerli bilgilerin Ben için. teşekkür ederim abi, ne demek. Bir sonraki videoda seni görür müyüz yine? İnşallah diyelim. Bakalım.